Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Bundan sonraki süreçte soru cevap videolarımız da olacak. Sohbet tadında videolarımız olacak. Kanalımızı beğenip bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Merhaba abla. Merhaba Cem. Aslında biz abla kardeşiz. Biz de aynı sektörde, biz de sesçilik sektöründeyiz. Kübra ablam da organizasyon sektöründe. Koronavirüsünden dolayı düğün yapacak çiftlerin neler bekliyor? Şimdi evet, çok zor bir süreçteyiz öncelikle. Yani bu olay hepimizi maalesef alt üst etti. Bütün hayallerimizi, ümit ettiğimiz her şeyi şu an askıya aldı. Bu durum nasıl şekillenecek, nasıl olacak öngörülerimiz var ama kesinleşmiş bir şey yok. Şu an bu süreçle alakalı düğün sektörü, eğlence sektörü diyeyim. Tamamen durmuş durumda. Tamamen durmuş durumda ve henüz bir haber aldığımız kesin bir durum da yok. Dolayısıyla koronavirüsünden dolayı çiftleri açıkçası zor bir süreç bekliyor ama bu zor sürece rağmen bu düğünü ille de yapmak istiyoruz diyen bir kesim de var açıkçası. Evet. Aslında böyle ikiye ayrılmış gibi şu an durum. Bir kısım ben bu düğünü eğer işte şartlar şöyle olursa bu sene yapmam, seneye bırakırım diyen bir kesim var. Aynen, erteleyenler oldu. Ama bir kısım da var ki hala da görüşüyoruz, hala da düğünlerini planlıyoruz. Ne yapabiliriz onu öngörmeye çalışıyoruz. O yüzden hepsi için zor. Şu an herkesin atıyorum gelinliğini almış olması gerekiyordu. İşte Evin düzmesi gerekiyor. kesinlikle Başlamış olması gerekiyor. aynen öyle. Sektör zaten geniş bir sektör. Yani bu işten Sadece düğünle bitmiyor. Düğünü yapıp o geceyle bitmiyor. Bunun daha öncesi var, çeyizi var, düğünü bitmiyor. var. Çiftler öncesinde atıyorum ev kiraladıysa bir kira ödüyor. Zor bir süreç. Oturma evin kirasını ödüyor süreçte. Kesinlikle mobilya kısmı havada kaldı. Sektör zaten dediğim gibi büyük. Herkese hitap ediyor. Ekmek yiyen Hepimiz, çok fazla firma çok var, fazla kişi firma var. var. İşte bunun kuyumcusu, mobilyacısı, kuaförü, gelinlikçisi, herkes etkilenmiş durumda. Umarım en kısa zamanda bu süreç güzel bir şekilde seyreder. Çünkü herkesin şu an ümitle beklediği, evet, hayalini kurduğu, senelerdir bu anı beklediği bir yılın içerisindeyiz. İnşallah bir an önce son bulur. Şeyle karşılaştın mı İnşallah. peki? Şunu sorayım. Mesela size kapora veren müşterileriniz de oldu tabii ki. Evet. Kaporayı geri iade isteyen ya da düğününü tamamen iptal eden böyle Aynen. bir şeyle karşılaştığında ne gibi bir şeyler yapıyorsunuz? Şöyle, Ya da karşılaştın mı? bununla tabii karşılaştık. Aslında şöyle, burası, yani Bandırma için konuşuyorum. Hı hı. Herkes birbirini tanıyor, işte daha küçük bir böyle yerdeyiz. küçük bir yerde olduğumuz için konuşmalar ya da güven de ona göre olduğu için insanlar tabii bizim durumumuzu anlayışla karşılayan çok müşterimiz var. Birkaç tanesi için sadece işte kaporamız ne olacak peki Kübra Hanım diyenler oldu. Kaporalar tabii ki de geri iade edilecek. Yani ben kendi adıma yapmadığım bir işin parasını alma taraftarı değilim. Tabii ki de. Ama şu an için bizim kaporayı iade etmemiz maalesef mümkün değil. Çünkü Giderlerimiz devam ediyor her aynen, şekilde. sanırım Mart'ın 17'si ya da 19'undan beri iş yerlerimiz kapalı. Aslında biz kıştan zaten yazın gelmesini dört gözle bekleyen bir sektörüz. Sezonumuz yaz sezonu. Tabii ki de kışın da yaptığımız küçük işler var ama asıl ekmeğini yediğimiz, işte bizi kışa hazırlayan sezon yaz sezonu. Tabii. O yüzden biz en büyük darbeyi alan sektörlerden biriyiz kesinlikle. Peki olacak, lafını böldüm bu arada, kusura Hı hı. bakma. Olacak, tamam, düğünler olacak dedi ama ne gibi koşullar bekliyor bizi ya da çiftleri ne gibi şeyler bekliyor? Evet. Şimdi bununla alakalı biliyorsun geçtiğimiz haftalarda
bir işte genelge gibi yayınlandı. İşte düğünlerde neler yapılacak. Hatta sopalarla işte bir Hatta buçuk konuştuk metre. gold konsept. Aynen halay çubukları olacak mı falan dendi. Yani böyle bir şey zaten olması mümkün değil. Kimse de Yani istemez maskeli bir düğün olsun, öyle sopayla olay çekilsin, dans edilsin. evet, yani şöyle maskeli düğün olsun kimse istemez ama bu sene ben ille de düğünümü yapacağım. İşte kapasitenin 1/4 de olsa işte 100 kişilik 200 kişilik düğünlere razıyız. Maskeli de olsa misafirlerimiz gelsin. İşte tüm kurallara yine dikkat edelim, uyalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Bu kısma zaten uymak isteyen bir grup çift var. Ama işte halay çubukları olayı birazcık komik oldu ama onu da şey için yaptılar aslında. Biliyorsun uzun zamandır düğün sektörünü hiçbir haber kanalında duyamadık. İsmi dahi geçmiyor. İsmi dahi geçmedi. Sanki böyle bir sektör yokmuş gibi şu an bakılıyor. Dolayısıyla bu halay çubukları patladı. Hemen haberlere düştük. Orada güzel bir ses. Manşet oldu aslında. Evet, manşet oldu. Güzel bir ses geldi açıkçası ama yani yapılan düğünlerde tıkandığımız aslında işte masalara dikkat edeceğiz. Evet, her masaya el dezenfektanı, kolonya koyacağız. Maskesi olmayana maske verilecek girişlerde. Evet, maskesi olmayana maske tedariği yapacağız. Girişlerde işte bazı lokasyonlarda dezenfekte köşelerimiz olacak. İşte garsonlarımız hijyene dikkat edecek. Ateş ölçümleri yapılacak. Bunlar normal zaten bir kuruma girilirken bütün alınan önlemler gibi düğünlerde evet, aslında önlem alınacak gibi öngörüyoruz. Evet, bizler de alacağız. Zaten bütün hazırlıklarımızı şu an o yönde yapıyoruz. Sadece dediğim gibi işte biz bir tarih bekliyoruz şu an. Umarım en kısa zamanda da bir açıklama gelir. Ben kendi durumumuza evet üzülüyorum ama en çok üzüldüğüm gelin ve damatlar. Düşünsene yani belki 7 En yakın yıldır, örneği 10 de benim yıldır. aslında burada da Evet, bakınca. burada evet sağdan da düğününü yapacağız inşallah. İnşallah. Yani senelerdir bir şeyin hayalini kuruyorsun, işte düğününü planlıyorsun. Bu kış mesela evet Çin'de bu olay varken biz burada çok güzel düğünler Çalışmaya devam planladık. ediyorduk. Çalışmaya devam Bu süreçte ediyorduk. de ufak tefek de olsa işlerimiz vardı. Hiç aklımıza da gelmiyordu açıkçası. Bize Yani geleceği, bize insana kadar geleceği. kesinlikle insana şaka gibi geliyor. Şu an yaşadığımız durum böyle sanki filmlerden alıntı gibi. Umarım en kısa zamanda her şey netleşecek. Bu durum yani dikkat ettiğimiz sürece atlatacağımıza inanıyorum. Biz önlemlerimizi aldık aslında. Hani sadece tarihi bekliyoruz. Tarih verildikten sonra biz hani 1 Temmuz'da tarih verildi. 2 Temmuz'da düğün yapabiliriz aslında. Kesinlikle. O konumdayız. Kesinlikle. Salonlar, birçok salon zaten bunun hazırlığına başladı. Biz de dahil. Bu arada işte hem açık hem kapalı alanımız da var. Açık alanlar şu an evet daha avantajlı gibi duruyor ama kapalı salonları olanlar da tabii ki de biz ne yapacağız, bizim durumumuz ne olacak diye düşünüyor. Onlar da haklılar. Dediğim gibi yani bu durumu kabullenip biz bu sene bir şekilde düğünümüzü yapacağız Kübra Hanım. Tüm kurallara da işte uymaya hazırız. Neler yapabiliriz diyen bir kesim var. Ama bu kesimin işte kişi sayıları az olan düğünler olacak. 1000 kişilik düğün yapacağına gidip şu an işte bizim öngördüğümüz şekilde 200 kişilik ya da 250 kişilik düğünler olacak gibi gözüküyor. Evet, onu kabul etmeyen bir kesim de var tabii ki de. Yani bunlar da 2021'e ertelendi değil mi? Evet. 2021'e bu sene 1000 kişilik, 800 kişilik, 700 kişilik çok düğünümüz vardı. Şu an birkaç tanesi hala bu sene için ne yapabiliriz'i konuşuyoruz. Ama diğerleri için 2021'e onları erteledik. Aslında bu 2021 sezonunda da bir patlama olacak. Çünkü o bizim 2021 müşterimiz ayrıydı. Kesinlikle. 2020 müşterimiz de 2021'e döndü. Evet. O şekilde 2021'de de söyleyemedim. Bir yoğunluk yaşayacağız aslında. Yaşayacağız. Seneye şimdi hep şöyle bir algı var. Sanki düğünler hep cumartesi, pazar olmalıymış gibi biliyorsun. Hemen o günlerimiz yoğunlaşıyor. Hemen kapatılıyor. Hafta içi de düğün olacak.
Özellikle gelin ve damat aynı yerde yaşıyorsa düğünlerini hafta içi yapmasında da aslında bir sakınca yok. Tam ters avantajlı da bir durum. Yani Tabii bizler herkes hafta açısından sonu yapıyor. Arkadaş çevresi de hafta sonu yapan denk geliyordur elbet. kesinlikle salonlarda da biliyorsun bunda hafta içi hafta sonu gibi bir fiyat ayrımı da var. Tabii. Onlar için de avantajlı olacak. Bütçesine olarak. Evet, zaten zorunda da kalacaklar çünkü seneye evlenmeyi planlayan zaten bir grup kişi var. Bu sene düğününü yapamadığımız bir grup kişi var. Onlar seneye erteliyor. Şimdiden tarihleri doluyor. Seneye pazartesiler, salılar böyle baştan başlayıp Biraz hafta daha sonuna hareketli kadar geçecek. gideceğimiz bir sezon olacak diye düşünüyorum. Aslında bu durum bilmiyorum, ikinci dalga gibi işte söylemler de var. Umuyorum öyle bir şey yaşamayız. İnşallah olmaz. Yani bu olayın feri Eylül, Ekim, Kasım belki sönerse biz kış ayında da bir hareketlilik bekliyoruz. Kır düğünü değil de daha çok kapalı alanlara yoğunluk olacak tabii. Evet. Hava muhalefetlerinden dolayı. Evet, kapalı salonlarda olacak. Yine bunlar için işte birçok önlemler alınacak. Zaten hepimiz en dikkat ettiğimiz, çünkü burada yemek verilen işletmeler, mutfağı olan işletmeleriz. Temizliğe zaten hep dikkat ediyorduk ama bu süreç bize işte çarpı 2 çarpı 3 ek Daha fazla önlemler dikkat koymayı gerektirdi. Bunlarla devam edebiliriz aslında. Yani süreç güzel yanlar da getirdi. Yani güzel şeyler de öğretti Alışkanlıklar. hepimize hijyen Tabii. için. Durumlar böyle. Umuyorum en kısa zamanda bir açıklama gelsin. Tek istediğimiz o. Aslında iyi ya da kötü bir açıklama gelsin. Ona göre planımız. Evet. Öngörülü olur. Evet, biz bir B planımız varsa B planına geçelim. Sonuçta iş yerlerimizin kirası, işte ödediğimiz personel giderleri, Bunlar sürekli devam ediyor. güncel borçlar, bunlar hep sabit şeyler. O yüzden umuyorum en kısa zamanda bir açıklama gelirse gelin ve damatlar ne yapacağına karar verecek hızla. Bunlar da Biz de ne yapacağız onu düşüneceğiz. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah en kısa zamanda İnşallah. sonuca varır abla.